Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iç güzelliğin dünyadaki tüm güzelliklerden daha önemli olduğunu anlatan bu hikayeyi anlatmak istedim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Ay Işığı Köyü adında çok güzel bir köy vardı. Bu köy, doğasının güzelliği ve halkının gece geç saatlere kadar süren eğlenceleriyle ünlüydü. Bu köyde çirkin birinin doğması çok nadir rastlanan bir şeydi. Ancak eski zamanların birinde istisnai bir olay yaşandı. Son derece yakışıklı bir adam, güzellik açısından onun kadar şanslı olmayan bir kızla evlendi. Bu kız, komşu bir köyden geliyordu. O dönemde insanlar bu garip evliliğe hayret ettiler. Ama evlilik sonunda gerçekleşti ve bir çocukları oldu. Çocuk tamamen annesine benziyordu. Bu çocuk, Ay Işığı Köyü'nde zorlu bir hayat yaşadı. Çünkü köy halkı büyük güzellikleriyle biliniyordu ama ahlaki açıdan oldukça kötüydüler. Sürekli onunla alay ediyor, gece gündüz ona eziyet ediyorlardı. Çocuğun yüzünde büyük bir siyah leke vardı. Bu da onu diğerlerinin gözünde daha da çirkin gösteriyordu. Zaman geçtikçe çocuk büyüdü ve bir genç adam oldu. Herkes onun asla evlenemeyeceğini düşünüyordu. Ama o, köyün güzel kızlarından biriyle evlendi. Kız, onu çok sevdi ve halkın şaşkınlığına rağmen onunla evlenmekte ısrar etti. Çiftin bir kızı oldu ve ona Tuğba adını verdiler. Tuğba, babasına benziyordu ama yüzünde siyah leke yoktu. Baba, kızı Tuğba'nın durumu nedeniyle çok üzüldü. Çünkü onun da bu köyde aynı alay ve zorbalığa maruz kalacağını biliyordu. Ancak eşi, bunun gerçekleşmeyeceğine dair onu teselli etmeye çalıştı. Ne kadar büyük çaba gösterse de. Baba ve anne, kızlarını dış güzelliğin, iç güzellik olmadan hiçbir değer taşımadığı fikriyle büyütmeye çalıştı. Ancak Tuğba babası gibi insanların alaylarına maruz kaldı. Bir süre sonra anne vefat etti ve babası, Tuğba'nın bakımından tek başına sorumlu kaldı. Babasının ona olan ilgisi çok büyüktü. Günlerden bir gün, kızının resmi olan büyük tutkusunu fark etti. Tuğba, karşısına çıkan her şeye resimler çiziyordu. Baba, kızına resim yapması için tüm gerekli malzemeleri temin etmeye karar verdi. Böylece, onun yokluğunda zamanını eğlenceli bir şekilde geçirebilecekti. Tuğba, her gün resim yapmaya devam etti. Bir süre sonra fark etti ki, bazı çizimleri gerçeğe dönüşüyordu. Bunun nedenini anlamaya çalıştı. Ancak bir sonuca ulaşamadı. Daha sonra fark etti ki, çizimlerinden sadece biri her ay gerçekleşiyordu. Ama bu olayın hangi gün meydana geleceğini bilemiyordu. Gerçekleşen bu çizimin, kendisinden başka birine ait olması gerekiyordu. Resimleri yalnızca başkaları için gerçekleşiyordu. Yeni bir ay başladığında, Tuğba her gün babasının yüzünü, yüzündeki siyah leke olmadan çizmeye başladı. Baba, bu çizimleri görünce derin bir üzüntüye kapıldı. Kızının, kendi görünüşünden nefret ettiğini düşündü. Ayın sonu gelip yeni bir ay başladığında, baba ve Tuğba uyandıklarında, babasının yüzündeki siyah lekenin kaybolduğunu fark ettiler. Baba bu duruma çok şaşırdı. Ancak Tuğba'nın bu değişime hiç şaşırmaması onu daha da hayrete düşürdü. Babasının, "Bu olayın senin çizimlerinle bir ilgisi var mı?" sorusuna, Tuğba "Evet" diye yanıt verdi. "Bazı çizimlerimin gerçekleştiğini fark ettim. Ama ayda sadece bir tanesi gerçek oluyor. Ancak hangi gün gerçekleşeceğini bilmiyorum. Bu yüzden seni her gün yüzündeki siyah leke olmadan çizdim. Böylece o lekeden kurtulabilirdin. Çünkü bu leke hayatın boyunca seni rahatsız etti." Baba, kızını büyük bir mutlulukla kucakladı ve ondan kimseye bu sırrı anlatmamasını istedi. Ardından işine gitti. Artık eskiden çirkin olarak bilinen adam, mucizevi bir şekilde yüzündeki siyah lekeden kurtulmuştu. Tüm köy, bu olayın sırrını öğrenmek istiyordu. Ancak baba, kimseye bir cevap vermedi. Daha sonra baba, kızından çizim yapmayı bırakmasını istedi. Çünkü farkında olmadan birine zarar verebileceğinden korkuyordu. Ancak Tuğba, resim yapmayı bırakamayacağını
Çünkü bunun onun kontrolü dışında gerçekleştiğini söyledi. "Beni fiziksel olarak incitebilir mi?" diye sordu baba. "Peki, bu sorunu nasıl çözebiliriz?" Tuğba cevap verdi. "Fark ettim ki gerçekleşen resimler, güneş ışığına ve başka bir ışığa maruz kalmış oluyor. Muhtemelen ay ışığına. Emin değilim. Ama yine de çizimlerimi evin içinde saklayabilirim. Böylece, ışığa maruz kalmadıkları sürece hiçbir resim gerçek olmaz." Baba bu fikri kabul etti ve birlikte uygulamaya başladılar. Tuğba, her zamanki gibi her gün resim yapmaya devam ediyordu. Çizimlerini tamamladığında, onları evin içinde bir yere saklıyordu. Bir gün, babası her zamanki gibi işe gitti. Tuğba ise can sıkıntısı hissetti ve biraz dolaşmak, bazı şeyler satın almak için çarşıya çıkmaya karar verdi. Ancak dışarıdayken aniden güçlü bir fırtına koptu. Bu fırtına, evin tüm pencerelerinin sonuna kadar açılmasına neden oldu. Tuğba fırtınayı görünce hemen eve koşarak döndü. Pencereleri ve sakladığı resimleri kontrol etmek istiyordu. Ancak eve vardığında tüm pencerelerin açık olduğunu ve çizimlerinin rüzgarla uçup gittiğini fark etti. Onların nereye gittiğini bilmiyordu. Akşam olduğunda babası işten döndü ve olanları öğrendi. O ve Tuğba birlikte bu durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini düşünmeye başladılar. Babası ona, "Bu çizimlerde ne vardı?" diye sordu. Tuğba, "Hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla resim vardı ve bazıları uzun zaman önce çizilmişti," diye yanıt verdi. Babası, "Umarım kimse senin yüzünden bir zarar görmez," dedi. Aslında Tuğba, ne çizdiğini çok iyi biliyordu. Ancak babasına söylemeye cesaret edemedi. Çünkü onun daha fazla üzülmesini istemiyordu. Bir ay boyunca köyü dikkatlice izlemeye devam etti. Hangi çizimin gerçekleşeceğini görmek istiyordu. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Köy aynı köydü. Hiçbir şey farklı değildi. Ancak Tuğba'nın aklını en çok kurcalayan şey ay ışığı evi oldu. Bu ev, köyle birlikte var olmuştu ve kimse onun sahibini bilmiyordu. Bu ev, içine giren herkese eksik olduğu bir şey verirdi. Ancak bunun için iki şart vardı. Birincisi, kişi maddi bir şey değil, manevi bir şeyden vazgeçmek zorundaydı. İkincisi ise, yalnızca güzel ve alımlı kişilerin bu eve girebilmesiydi. Bu yüzden Tuğba, bu eve girmeyi çok istemesine rağmen, buraya girmesi yasaktı. Tuğba, insanların anlattıklarına dayanarak ay ışığı evini çizmeye karar verdi. Çizim yaparken en çok merak ettiği şey, insanların bu evde nelerden vazgeçtiğiydi. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çünkü evi ziyaret eden hiç kimse, neyi feda ettiğini açıklamamıştı. Bu yüzden Tuğba, evi çizerken kendi kurallarını koymaya karar verdi. Ay ışığı evine giren kişinin iç güzelliği, dış görünüşüne yansıyacaktı. Tuğba çizerken bir şey hayal etti. Eğer bu resim gerçekleşirse, babası köyün en yakışıklı adamı olurdu. Bu düşünceyle hemen ay ışığı evine gitmeye karar verdi. Eğer gerçekten değişmişse, bunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Eve ulaştığında hiçbir değişiklik olmadığını gördü. Bu durum onu rahatlattı. Demek ki çizimi gerçekleşmemişti. Köyde her şey eskisi gibi devam etti. Ancak bir sabah, köy halkı çığlıklarla uyandı. Çığlık atan kişi, Dolunay'dı. Dolunay, aynaya baktığında, inanılmaz derecede çirkinleştiğini fark etti. Bu durumun nasıl olduğunu kendisi de bilmiyordu. Daha da garip olan şey, herkesin onu aynı şekilde görmesiydi. Köylüler bu değişimin sebebini anlamaya çalıştı. Dolunay ise, "Ben hiçbir şey yapmadım," dedi. "Sadece ay ışığı evine girdim." Bu sözler köylüleri daha da şaşırttı. Herkes merakla sordu. "Peki, içeride neyinden vazgeçtin?" Dolunay ise şaşkın bir ifadeyle, "Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim." "Hiçbir şey," dedi. Köylüler, Dolunay'ın sözlerine çok şaşırdı. Çünkü ay ışığı evinin bir ziyaretçiden herhangi bir şey istememesi alışılmadık bir durumdu. Dolunay'a ne olduğu hakkında herkes konuşmaya başladı ve bu olay kısa sürede tüm köyde yayıldı. Haber, Tuğba'nın babasına da ulaştı. Baba, bu olayın kızından kaynaklandığını anladı.
Ancak Tuğba'nın tam olarak ne çizdiğini bilmiyordu. Hemen eve koştu. Kızına Dolunay'ın başına gelenleri anlattı ve sordu. "Bu olayın senin çizimlerinle bir ilgisi var mı?" Tuğba "Evet" diye yanıtladı. "Görünüşün iç dünyayı yansıtmasıyla ilgili çizimim gerçekleşmiş gibi görünüyor." Baba, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Tuğba, çizimi ve ay ışığı evini nasıl değiştirdiğini babasına detaylıca anlattı. Babası, "Bu köyden kaçmalıyız," dedi. "Köylüler bu olayın peşini bırakmayacak. Dolunay'ın ailesi gerçeği öğrenmek için her şeyi yapacaktır. Er ya da geç, bu olayın sebebinin sen olduğunu anlayacaklar. Ve bizi affetmeyecekler." O gece, baba ve kızı aceleyle eşyalarını topladılar. Kimseye görünmeden, sessizce köyden ayrılmaya hazırlandılar. Gidecekleri yer, kimsenin onları tanımadığı uzak bir köydü. Yolculuk uzun ve yorucuydu. Tuğba, babasının üzgün ve düşünceli olduğunu hissetti. Onun moralini düzeltmek için konuşmaya başladı. "Baba, o lanetlenen genç adamı hatırlıyor musun?" Babası yanıtladı. "Dolunay'ı mı kastediyorsun?" "Evet, onu tanıyorum." Tuğba merakla sordu. "Peki, o yakışıklı mıydı? Bana ondan bahseder misin?" Babası iç çekerek cevap verdi. "Evet, Dolunay köyün en yakışıklı gençlerinden biriydi. Zaten bu köyde herkes güzeldi. Ama Dolunay'ın ailesi, içlerinde en güzel olanlardı. Hatta insanlar, köyde güzelliğin yayılmasının ana sebebinin bu ailenin soyu olduğunu söylüyordu. Bu yüzden Dolunay'ın bir anda çirkinleşmesi, herkes için büyük bir şok oldu." Babası devam etti. Oğluna Dolunay adını veren babası, bu ismi ona koyarken ışıldayan yüzünden ilham almıştı. Doğduğunda yüzü ışık saçıyor gibiydi. Tuğba babasına dönerek acı bir gülümsemeyle şöyle dedi. "Ama onların güzelliği sadece dış görünüşlerindeydi. İç dünyaları ise karanlıktı." Baba derin bir iç çekerek konuştu. "Bu doğru. Köydeki çoğu insan, güzellikleri yüzünden kör olmuştu. İnsanların gerçek değerini görmekten acizdiler. Onlar için en önemli şey, kimin daha güzel ve daha zengin olduğuydu. Ama Dolunay, içlerinde en kötü huylu olanlardan biriydi. Güzellik açısından kendisinden aşağıda gördüğü insanlara sürekli eziyet eder, onları küçük düşürmekten zevk alırdı. Eskiden ailesi, bizim gibi görünen insanlara köle muamelesi yapardı. Eğer çirkin ama zengin biriyle karşılaşırlarsa, onun servetini acımasızca ellerinden alırlardı. Bu yüzden, senin çiziminle ay ışığı evinin kuralları değişince, Dolunay da böyle çirkin bir hale dönüştü." Tuğba, babasına merakla sordu. "Sence bir daha kimse ay ışığı evine girecek mi?" Babası kesin bir ifadeyle yanıtladı. "Bu imkansız." Tuğba içini çekerek şöyle dedi. "Keşke, yeni kurallarla birlikte oraya girebilseydik." Baba, kızına baktı ve ciddiyetle konuştu. "Biz bu köyden kaçmak zorunda kaldık. Artık oraya geri dönme ihtimalimiz yok. Bu düşünceleri aklından çıkarmalısın." Tuğba, babasının sözlerine ikna oldu ve sessizce yolculuklarına devam ettiler. Sonunda yeni köylerine vardılar. Baba, kendisine uygun bir iş aramaya başladı. Ve sonunda, büyük bir malikanede marangoz olarak iş buldu. İşin bir şartı vardı. Baba, iş yerinde kalmak zorundaydı. Bu yüzden işverene, yanında kızının da olduğunu söyledi. İşveren, "Onu da yanında getir," dedi. Böylece, baba ve kızı, bu büyük evde yaşamaya başladı. Geçmişi, Ay Işığı köyünü ve orada yaşananları geride bıraktılar. Tuğba ve babası, burada huzurlu bir hayat sürdürdü. Ancak bir gün, işveren babasından birlikte uzak bir yere gidip marangozluk için gerekli bazı keresteleri getirmesini istedi. Tuğba'nın evde kalmasını tembihlediler. Babası yola çıktı ve Tuğba yalnız kaldı. Ama yalnızlığı ona eski düşüncelerini hatırlattı. Ay ışığı evini ziyaret etme isteği içinde yeniden canlandı. İç güzelliğine güveniyordu ve bunun dış görünüşüne de yansımasını istiyordu. Ancak bu isteğiyle duyduğu korku arasında bir iç savaş başladı.
Sonunda bir karar verdi. Gizlice kılık değiştirerek Ay Işığı köyüne gidecek, sonra geri dönecekti. Ve babası dönmeden önce köyüne geri gelecek ve hiçbir şey olmamış gibi davranacaktı. Planını uygulamaya koydu. Tuğba, gizlice Ay Işığı köyüne gitti ve Ay Işığı evine girdi. İçeri girer girmez, büyüleyici renklerle dolu bir dünyaya adım attı. Her adım attığında renkler değişiyordu. Duvarlar loş ışıklarla kaplıydı ve bu ışıklar parlayan zeminlere yansıyordu. Her köşede geçmişin anılarını gösteren pencereler vardı. Bu pencerelerde insanların yaşadığı olaylar canlı bir şekilde görünüyordu. Burası sadece bir ev değildi. Adeta yaşayan, nefes alan bir varlıktı. Gerçek ve hayalin birleştiği mistik bir yerdi. Bu durum Tuğba'yı hem büyüledi hem de tedirgin etti. Yeni köyüne geri döndüğünde şeklinin değiştiğini fark etti. Artık daha önce hiç olmadığı kadar güzeldi. Ancak onu asıl şaşırtan şey, babası ondan önce dönmüştü. Baba, kızını bir bakışta tanıdı ve ona öfkeyle baktı. Tam o sırada işveren geldi ve babaya sordu. "Bu kız kim?" Baba cevap verdi. "O, benim kızım Tuğba." İşveren şaşkınlıkla ona baktı ve şöyle dedi. "Nasıl olur? Bu kız, senin kızına hiç benzemiyor." Baba, bu soruya nasıl cevap vereceğini bilemedi. İşverenin yüzünde şüphe belirdi ve onların durumundan rahatsız olmaya başladı. Sonunda, baba ve kızını işten çıkarmaya karar verdi. Böylece, işlerini kaybederek evden ayrılmak zorunda kaldılar. Zorlu bir göçebe hayatı başladı. Tuğba, babasına yaşattığı sıkıntılar yüzünden büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu yüzden, babasına bir iş çizerek onu mutlu etmeye karar verdi. Ancak, evin dışına attığı hiçbir çizim gerçekleşmedi. Bu an, gücünün kaybolduğunu fark ettiği an oldu. Derin bir hüzne kapıldı. Bunu öğrenen babası, ona bilgece bir öğüt verdi. "İç güzelliğini koru, kızım. Çünkü içten değişirsen, dış güzelliğini de kaybedersin. O zaman her şeyini yitirmiş olursun." Birkaç gün sonra, kapıları çalındı. Kapıda, elinde Tuğba'nın eskiden çizdiği resimleri taşıyan yabancı bir adam vardı. Adam, babasına şöyle dedi. "Bu resimlerin her gün bu evin penceresinden çıktığını fark ettik. Bunları kim çizdi?" Baba cevap verdi. "Kızım çizdi." Bunun üzerine adam, babaya ciddi bir şekilde şunları söyledi. "Köyün ağası, bu çizimlerin sahibini görmek istiyor. Bu akşam, onun huzuruna çıkmalısınız." Baba ve kızı, ağa ile görüşmek üzere yola çıktılar. Ağa, Tuğba'dan küçük kızının bir portresini çizmesini istedi. Tuğba, bütün gece boyunca küçük kızın resmini çizdi. Sabah olduğunda, köyün ağası, çizimi gördü ve çok beğendi. "Sen artık burada, konağın resmi ressamı olarak çalışacaksın. Önemli anılarımızı ölümsüzleştirmek için çizimlerini kullanacağız." Tuğba, "Ama babam da çok yetenekli bir marangozdur," dedi. Köyün ağası, gülümsedi ve cevap verdi. "O halde baban da konağımızda marangoz olarak çalışacak." Tuğba ve babası, baş başa kaldıklarında, Tuğba merakla sordu. "Babacığım, sarayda çalışmaya başlaman, çizdiğim işin gerçekleştiği anlamına mı geliyor?" Babası başını sallayarak cevap verdi. "Hayır, çünkü çiziminde ne saray vardı, ne marangozluk, ne de şu an içinde bulunduğumuz şeyler. Sana daha önce söylemiştim. Ay ışığı evine girdiğinde, hayalini kurduğun güzelliği kazandın. Ama bunun bedeli olarak yeteneğini kaybettin. Kızım, birçok insan güzel olabilir. Ama sen özel bir yeteneğe sahiptin. Ancak, sahip olduklarını unutup sadece eksiklerine odaklandığında, sahip olduğun her şeyi kaybettin. Ve ne yaparsan yap, eksik olan asla tam olmayacak." Bir gün, konağın muhafızı ağanın yanına geldi ve bir yabancının konakta çalışmak istediğini söyledi. Ağa, yabancıya sordu. "Senin mesleğin nedir?" Yabancı, "Belirli bir mesleğim yok ama atlar konusunda uzmanım," diye yanıt verdi. Köyün ağası, bir at bakıcısına ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Ancak
bu adamı geri çevirmek istemedi. Bu yüzden muhafıza, yabancıya ahırı gezdirmesini ve ona bir iş bulmasını emretti. Yine de bu adamın tehlikeli biri olabileceğinden endişeliydi. Bu yüzden Tuğba'ya bir görev verdi. Sarayın ahırında bulunan tüm atların resmini çizmesini istedi. Böylece eğer atlardan biri kaybolursa, resimlerden onu tanıyabileceklerdi. Ayrıca Tuğba'dan başka bir şey daha istedi. O yabancının farkına varmadan, yüzünün net bir resmini çiz. Tuğba, artık günlerini tamamen ahırda geçiriyordu. Bu yabancıyı uzun süre dikkatlice izledi. Onun yüz hatlarını ezberlemeye çalıştı ki, geri döndüğünde onu çizebilsin. Bir süre sonra, yabancıya küçük bir ahşap ev inşa etmeye karar verdi. Bunu, ahırın hemen yanına yaptıracaktı. Bu görevi, Tuğba'nın babasına verdi. Baba, ahıra girdiğinde, genç yabancıyı atların yanında dururken gördü. Onun çirkin ve üzgün bir adam olduğunu fark etti. Ona selam verdi ve şöyle dedi: "Ben marangozum. Senin için bir ev inşa edeceğim." Ama genç adam tek kelime bile etmedi. Baba içinden şöyle düşündü: "Bu çocuk neyine güvenip de böyle kibirli davranıyor acaba?" Ancak birkaç gün süren çalışma sonunda baba şok edici bir gerçeği fark etti. Bu yabancı, Dolunay'dı, o artık çirkin bir adama dönüşmüştü. Ama kibirli ve küstah tavırları hala değişmemişti. Zavallı. Şeklinin neden böyle olduğunu bile bilmiyor. Biz onu iç dünyasındaki haliyle görüyoruz. Baba, uzakta resim yapan kızına baktı ve içinden şöyle geçirdi: "Ne tuhaf bir çizim oldu bu." Tuğba, birkaç saniyede hepimizin hayatını değiştirdi. Baba, Dolunay'ın kötü karakterine rağmen, ona karşı içinde bir suçluluk duygusu hissetti. Çünkü onun bu hale gelmesine sebep olan kişi, kendi kızıydı. Bunu düşündükçe, içi rahat etmedi. Bu yüzden, işini bitirdiğinde Dolunay ile konuşmaya karar verdi. Ona biraz olsun hayatı kolaylaştırmak istiyordu. Ama Dolunay, babayı tamamen görmezden geldi. Ne konuştu, ne de selam verdi. Akşam olduğunda, baba kızına bir gerçeği açıkladı. Yeni at bakıcısı, aslında Dolunay. Onun bu hale gelmesine sebep olan kişi sensin. Ardından, Tuğba'yı uyardı. Ne olursa olsun, Ay ışığı köyünden geldiğimizi belli edecek en küçük bir şey bile söyleme. Eğer Dolunay gerçeği öğrenirse, bizden intikam almak isteyebilir. Baba derin bir iç çekerek devam etti. Artık yeni bir iş arayacak gücüm yok. Bu yüzden, burada kalmalı ve elimizdekini korumalıyız. Ne olursa olsun, dikkatli olmalıyız. Tuğba, babasının sözlerini anladı. Ancak her ne zaman Dolunay'a baksa, içi suçluluk duygusuyla doluyordu. Yine de, ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Aynı hataları tekrarlamaktan korkuyordu. Ama bir gün, Tuğba, Dolunay'ın üzgün ve düşünceli bir şekilde atlara baktığını fark etti. Yaklaşıp sordu: "Bir sorun mu var?" Dolunay içini çekerek cevap verdi: "Sanırım bir at eksik. Ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum." Tuğba merakla sordu: "Eksik olduğunu nasıl fark ettin?" Dolunay, şaşkınlıkla yanıtladı: "Sayıdan, her gün atları sayıyorum. Bugün, biri eksik." Tuğba ona yardım etmeyi önerdi. Ancak Dolunay, ona küçümseyici bir bakış attı. Adeta, "Senin bunu yapman imkansız," der gibiydi. Sonra hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp, atlarının yanına gitti. Tuğba içinden şöyle düşündü: "Ne kadar kibirli ve kendini beğenmiş biri. Başına gelenleri hak etmiş gibi görünüyor." Ancak yine de ona yardım etmeye karar verdi. Bu yüzden, "Köyün ağasına gidip atların resimlerine ihtiyacım var," dedi. Ve bahanesini de ekledi: "Bazı detayları düzeltmem gerekiyor." Tuğba'ya resimleri verdi ve ona şöyle dedi: "Bunları en kısa sürede geri getir." Tuğba, resimleri aldı ve hemen Dolunay'ın yanına gitti. Dolunay hala endişeli ve şaşkındı. Tuğba ona sakin bir şekilde şöyle dedi: "Resimlere dikkatlice bak. Buradaki atlarla karşılaştır. Eksik olan atın resmini bana ver."
Böylece sorunu hemen çözebiliriz. Dolunay, Tuğba'nın dediğini yaptı. Uzun süren bir incelemeden sonra eksik atı sonunda buldu. Tuğba ve babasının yardımıyla kaybolan atı sessizce geri getirdi. Hiçbir şey fark etmedi. Ancak Dolunay bunca çabaya rağmen ne teşekkür etti ne de tek bir iyi söz söyledi. Baba bu durumu umursamadı. Çünkü Dolunay'ın ailesinin nasıl insanlar olduğunu biliyordu. Ama Tuğba öfkelendi. Kendini tutamadan bağırdı. Sana kimse insanlara teşekkür etmeyi öğretmedi mi? Dolunay şaşkınca ona baktı ve ilk kez birine nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini fark etti. Tuğba konuşmaya devam etti. Dilin tatlı olsun. İnsanlarla nazik ve alçak gönüllü konuş ki görünüşün de güzelleşsin. Bunu söyledikten sonra hiçbir şey demeden oradan uzaklaştı. Baba ve Dolunay, Tuğba'nın sözleri karşısında donup kaldılar. Dolunay, ilk kez gerçekten düşünmeye başladı. Tuğba'nın söylediklerinde bir anlam var mıydı? Baba ise şoktaydı. Çünkü Tuğba, aralarındaki anlaşmayı bozmuştu. Asıl sırrı açığa çıkaracak bir şey söylemişti. Bu yüzden babasının kendisine kızacağını bilen Tuğba, onunla konuşmaktan kaçınmaya başladı. Sonunda babası Tuğba ile yüzleşti. Madem uğruna kaçtığımız sırrı açığa çıkardın, o halde bu işi düzeltmek ve her şeyi eski haline getirmek senin sorumluluğunda. Tuğba şaşkınlıkla sordu. Bunu nasıl yapabilirim? Ben artık resimlerimi gerçeğe dönüştüremiyorum. Baba soğuk bir ifadeyle cevap verdi. Yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorundasın. Seni defalarca korumaya çalıştım. Ama her seferinde beni hayal kırıklığına uğrattın. Tuğba, babasının artık onu korumayacağını hissetti. Bu düşünce, içinde büyük bir korku uyandırdı. Yaptığı hataların sonuçlarından endişelenmeye başladı. Ertesi gün, Tuğba, Dolunay'ın yanına gitmeye ve ona dün gece söylediklerinden dolayı özür dilemeye karar verdi. Dolunay, doğrudan ona sordu. Güzel olmak istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Tuğba ona cevap verdi. İyi davranışlarla. Dolunay, şaşkınlıkla sordu. Bunu nereden çıkardın? Güzelliğin davranışlarla hiçbir ilgisi yok. Tuğba, neredeyse ağzından her şeyi kaçıracaktı. Ona ay ışığı, evi ve çizimleri hakkında gerçekleri anlatmak üzereydi. Ancak babasının ona söylediklerini hatırladı. Yaptıklarının sorumluluğunu almalısın. Bir an duraksadı. Sonra hızlıca bir bahane buldu. Konağın bilge kadını böyle söyledi. Dolunay daha da şaşırdı. Konağın bilge kadını mı? Burada her şey daha da garipleşiyor. Ancak Dolunay düşündükçe içindeki değişim isteği arttı. Daha iyi biri olmaya çalıştı. Ama bazen başardı, bazen de birçok hata yaptı. Tuğba, bunu fark edince ona yardım etmeye karar verdi. Ona nasıl iyi davranışlar sergileyeceğini öğretti. Nasıl daha nazik ve saygılı biri olabileceğini gösterdi. Zamanla Dolunay'ın tavırları büyük ölçüde değişti. Köydeki insanlar ona daha farklı bakmaya başladı. Ve en önemlisi, Tuğba'nın gözünde bile artık eskisinden farklıydı. Tuğba, Dolunay'a karşı bir çekim hissetmeye başladı. Ancak onun dış görünüşünün hala değişmemiş olduğunu fark etti. Oysa çizimine göre dış görünüşü artık iç güzelliğini yansıtmalıydı. Bu durum, Tuğba'nın içinde bir şüphe uyandırdı. Bir şeyler ters gidiyordu. Tam o sırada, Dolunay'ın ona daha fazla ilgi göstermeye başladığını fark etti. Gözlerinden, onun da aynı şekilde hissettiğini anladı. Bu konuyu babasıyla konuştu. Babasının cevabı kesindi. Belki de Dolunay seni sadece güzelliğin için seviyordur. Tuğba kendi sırrını biliyordu. O güzelliği ona veren ay ışığı eviydi. Bu yüzden kendi kendine sordu. Eğer eski halime dönersem, Dolunay beni sevmeye devam edecek mi? Bu düşünce zihnini meşgul etti. Sonunda cesur bir karar aldı. Ancak bu kararı uygulamadan önce önemli bir soru sormak istedi. Tuğba doğrudan Dolunay'a döndü ve sordu. Neden beni seviyorsun?
Dolunay gülümsedi ve cevap verdi. Seni birçok şey için seviyorum. Ama bunlardan biri de güzelliğin. Tuğba ona bir soru daha sordu. Peki, sadece güzellik yeterli mi? Gerçekten birini sevmek için tek sebep bu olabilir mi? Dolunay duraksadı. Sonra biraz kararsız bir şekilde cevap verdi. Belki bazen yeterli olabilir. Ertesi sabah, Dolunay her zamanki gibi Tuğba'nın yanına gitmek istedi. Ama Tuğba ortalıkta yoktu. Saatler geçti ama hala görünmüyordu. Endişelenen Dolunay, babasına giderek ona sordu. Tuğba nerede? Baba omuzlarını silkerek cevap verdi. Bilmiyorum. Muhtemelen bir yerde oturmuş, resim çiziyordur. Baba ve Dolunay, Tuğba'yı bulmak için her yerde aramaya başladılar. Ancak hiçbir iz bulamadılar. Baba içinden şöyle düşündü. Kızım bana yine bir sürpriz hazırlıyor olmalı. Bu sırada Tuğba gizlice Ay Işığı köyüne gitmişti. Köyün nasıl değiştiğini görmek ve Ay Işığı evine bir kez daha girmek istiyordu. Yeni yüzüyle köye adım attı. Kendisini daha önce aşağılayan insanların bakışlarını fark etti. Ancak bu bakışlar artık alaycı değildi. Tam tersine hayranlık doluydu. Tuğba içinden şöyle düşündü. Ne garip bir köy. Dolunay'a olanlar bile onların düşüncelerini değiştirmemiş. Sonunda Ay Işığı evine yeniden adım attı. Ancak bu kez ev ona fedakarlık karşılığında başka bir şey sunuyordu. Bu anı yaşayınca fark etti ki çizimin etkisi kaybolmuştu. Ay Işığı evi eski haline dönmüştü. Tuğba derin bir nefes aldı ve son kararını verdi. Dış güzelliğimi feda edeceğim ama yeteneğimi geri alacağım. Ay Işığı evi onun dileğini kabul etti ve Tuğba dışarı çıktığında eski görünüşüne geri dönmüştü. Kendisini bir özgürlük hissiyle köyünün sokaklarında dolaşırken buldu. Bazı insanlar yeniden onunla dalga geçti. Ama bu kez hiçbir şey umurunda değildi. Kendi köyünün sokaklarını, binalarını hafızasına kazıyarak dolaştı. Sonunda köyüne veda etti. Babasının ve Dolunay'ın yanına geri döndü. Babası her şeyi anladı. Ama Dolunay şok içindeydi. Öfkeli bir sesle sordu. Nasıl böyle bir hale geldin? Gözleri büyüdü ve geçmişini hatırladı. Bana da aynı şey olmuştu. Ben de bir zamanlar çok yakışıklı bir gençtim. Tuğba, Dolunay'ın sözünü sakin bir şekilde kesti ve konuştu. Biliyorum, sen çok yakışıklıydın. Ta ki o uğursuz gün gelip de Ay Işığı evine girene kadar. Dolunay, büyük bir şaşkınlıkla ona baktı. Ay Işığı evi mi? Bunu nereden biliyorsun? Tuğba derin bir nefes aldı ve gerçeği söyledi. Çünkü ben başına gelenlerin sebebiyim. Ardından başından geçen her şeyi en baştan itibaren anlattı. Dolunay, duydukları karşısında öfkeyle bağırmaya başladı. Bütün bu olanların arkasında Tuğba'nın olduğunu öğrenmek onu çılgına çevirdi. Sinirle bağırdı ve hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Babası da onu terk etti. Ama hiçbir şey söylemedi. Çünkü onun artık değişebileceğine dair tüm umutlarını kaybetmişti. Konaktaki insanlar ise, onlar Tuğba'yı olduğu gibi kabul ettiler. Dış görünüşüyle ilgilenmediler. Zaman geçti. Dolunay, Tuğba ile konuşmuyor ve onunla hiçbir şekilde karşılaşmıyordu. Tuğba, tüm gününü çizim yaparak ve çalışarak geçiriyordu. Akşamları babasıyla oturuyor. Sonra da çizimlerini konağın penceresinden dışarı atıyordu. Geceleri, çizimlerin havada uçuşunu izliyordu. Ama bu resimler belirgin bir anlam taşımıyordu. Babasının dikkatini çekmeye başladı. Ne çizdiğini anlamaya çalıştı ama bir türlü çözemedi. Ona sormayı düşündü ama sonra vazgeçti. Çünkü içinden şöyle dedi. Kendi hatalarının bedelini kendisi ödemeli. Bu böyle tam 2 ay sürdü. Tuğba her gün çizdi. Resimlerini dışarı attı. Ama bir sabah, baba, uyandığında kızını konakta bulamadı.
Endişeyle Dolunay'ın yanına gitti ve ona Tuğba'yı sordu. Ama Dolunay hiçbir şey bilmiyordu. Onunla dış görünüşünün değiştiği günden beri tek kelime konuşmamıştı. Baba endişelendi. Tuğba'nın yeniden Ay Işığı köyüne gittiğini düşündü. Bu yüzden onu bulmak için hemen yola çıkmaya karar verdi. Dolunay da ona eşlik etti. Ama Tuğba, Ay Işığı köyüne onlardan önce varmıştı. Baba ve Dolunay, onun peşinden geldiğinde, köyün büyük bir karmaşa içinde olduğunu gördüler. Baba merakla sordu. "Burada neler oluyor?" Köylülerden biri cevap verdi. Ay Işığı evi artık fedakarlık kabul etmiyor. Bu yüzden herkes içine girmeye çalışıyor. Bir süre sonra tüm köylüler Ay Işığı evine girmeyi başardı. Ama sabah olduğunda bazıları korkunç derecede çirkinleşmişti. Az sayıda kişi güzelliğini koruyabilmişti. Baba bu değişimin ardında Tuğba'nın olduğunu fark etti. Hemen onu aradı ve buldu. Ona öfkeyle sordu. "Neden bunu yaptın?" Tuğba'nın cevabı netti. "İnsanların iç dünyalarını görmelerini sağlamak istedim. Gerçek güzelliğin değerini öğrenmelerini istedim." Sonra Dolunay'a döndü ve ona şöyle dedi. "Sen, Ay Işığı evine girip istediğini elde edebilirsin. İstemediğin bir şeyden vazgeçerek, istediğin şeyi kazanabilirsin. Son zamanlarda Ay Işığı köyünde yaşamadığın için, buranın bir sakini sayılmazsın. Bu yüzden, sana bir fırsat veriliyor. Ama acele et. Çünkü 2 gün sonra, Ay Işığı evi sonsuza dek yok olacak." Dolunay, uzun uzun düşündü. Kendi çirkin yüzüne baktı ve geçmişteki yakışıklı halini hatırladı. Ama sonra fark etti ki, şu anki karakteri, geçmiştekinden çok daha iyiydi. Bu yüzden, görünümünü değiştirmek yerine, yeni kişiliğini korumaya karar verdi. Ay Işığı evine girmeyi reddetti. 2 gün sonra, Ay Işığı evi tamamen yıkıldı. Baba, Ay Işığı köyünün halkının kendilerine zarar vermesinden korktuğu için, yeniden konağa dönmeye karar verdi. Ama Dolunay, kalmayı seçti. Ay Işığı köyünde kalıp insanlara, Tuğba'dan öğrendiği dersleri öğretmek istedi. Onlara dış güzelliğin değil, iç güzelliğin önemli olduğunu göstermek istiyordu. Ve güzellik ile servetin, insanın ruhunu nasıl bozduğunu onlara anlatmak istiyordu. Ancak, gerçek şu ki, davranış değişikliği, dış görünümü asla değiştirmiyordu.